Efendim herkese merhabalar. Bu hafta Batı felsefesinde, Batı dünyasında bütün dünyayı etkileyen düşüncesiyle, romanlarıyla gündem olan Orta Çağ tarihi açısından iyi bir tarihçi olduğu beyan edilen Umberto Eco ile yolculuğumuza devam ediyor olacağız. Ve zaman zaman Batı felsefesinin dünyadaki söylemini ve bu söylemin bizim hayatımızdaki etkileşim sürecinden bahsediyor olacağız. Bu insanların meydana getirdiği yazdığı felsefelerinin yoğrulma biçimlerinin nihayetinde bir başka yerde bir yemeğe malzeme olup onunla yendikten sonra vücutta meydana getirdiği etkilerden bahsediyor olacağız. Kabataslak ifadeyle. Bu noktada Umberto Eco önemli bir alan oluşturuyor bizim için. Çünkü onun söylemleri Batı dünyasında önemli bir merkeze oturmuş durumda. Hem yaşadığı dönemde hem de yakın tarihin önemli figürleri olması açısından. Bu kitabında 5 ahlak yazısı diye çıkar bir deneme kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer romanlarını ise bizler inşallah kitap aşamasına geldiğimiz zaman değerlendiriyor olacağız. Savaşı düşünmek, ebedi faşizm, basın hakkında, öteki sahneye girdiğinde göçler hoşgörü ve hoşgörülemezlik ibareleri altında Umberto Eco yaşadığı coğrafyayı biraz daha içtenlikle değerlendirme yolculuğuna girerken o felsefecilerin klasik ve vazgeçilmez ve gerçekten çözümlenmesi zor, hatta mesleki dezenformasyonun mesleki bir gereklilik haline dönüştüğü kesin ve net çizgilerden uzak ama içte yaşanan gerçek istek ve taleplerini bizim kazıyarak algılayabileceğimiz şekilde cümlelerini kuruyor. Bu yüzden kitabın okunması biraz daha normal bir okuyucu için daha zor. O yüzden satır arasında yaptığımız bu seçimlemelerde bizler Umberto Eco'nun düşünce hayatının bizi etkileşim sürecini anlamak için biraz tekneyi kazımaya çalışacağız. Entelektüelin birinci görevi diyerek başlıyoruz. Kendi yoldaşlarını eleştirmektir. Eleştirinin önemini Batı dünyasına bir kez daha altını çizer Umberto Eco. Tarihte sayısız örneklerini gördüğümüz trajik seçimler de vardır. Böyle bir seçim yaparak bağlılığın hakikatle bağdaştırılamayacağını düşündüğü için inanmadığı bir savaşı savaşıp ölümü arayarak ölüme gidenler görülmüştür. Ama bağlılık ahlaksal bir kategoridir, hakikatse kurumsal bir kategoridir diyen Umberto Eco'nun burada söylediği size biraz ağır gelebilecek olan cümlesinin arkasında hakikatle bağlılık ilişkisini kopartmak ve bağlılıkların hakikate engel olduğunu anlatmak içindir. Bir dine, bir inancı olan bağlılıklar yukarıdaki cümleyle beraber ele alındığında eleştirilemez olduğu zaman hakikat görülemezler. Yani sizler bugün bir Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'in eleştirilemez olduğunu bilirsiniz. Onun koyduğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşanmış ve fiillerini bilirsiniz ve bu tartışılmazdır ve eleştirilemezdir ki eleştiri bir bilim unsuru, bir ilmi değer değildir. Eleştiri Batı dünyasına kaktırılmış, doğuya mecbur edilmiş, aslında hayatımıza alt üst eden temel bir nitelik. Bu nitelik ise hakikati bulmak için söylemini ortaya koyuyor Umberto Eco. Dolayısıyla gerekli olan bağlılık süreçlerinden ne kadar uzaklaşırsak hakikate o kadar yaklaşacağız derken bütün bağlılık unsurlarının, o iplerin aile bağı, din bağı, inanç bağı, sosyolojik bağ, toprak bağı, bayrak bağı, bütün oluşturduğunuz o bağların çözümlenmesi gerektiğini anlatır. Ve bunu bir entelektüel çerçevede yapılması gerektiğinden bahseder. Tıpkı der, cerrahın bir yaşamı kurtarmak için canlı eti kesme kararı almasının ahlaksal bir seçim olması gibi. Halbuki bu ahlaksal seçimin arkasında cerrahın kendi mesleğine olan bağlılığı vardır. Ve hakikat karşısında bir insan vardır ve onun hayata döndürülme süreci ya da hayat standartlarının yeniden normal bir hale getirilme süreci vardır. Bu yüzden Umberto Eco'nun destek aldığı ahlak sürecini kurumsal bir hakikate çevirme gayreti havada kalır. Namus uğruna cinayet işlenmediği veya kısas yasasının uygulanmadığı söylenemez. Ancak toplum bir zamanlar bunları olumlu şeyler olarak görürken
artık olumsuz olarak değerlendirmektedir. Ya da Umberto Eco böyle değerlendirilmesi gerektiğini beyan etmektedir. Ama bu sözünü ettiklerimiz gene de ahlaksal ve duygusal tepkiler niteliğini taşıyacaktır derken, ahlakla duygusal tepkilerini bir araya koymakta kalmaz. Namus bilincinin ve kısas yasası gibi dinsel argümanlardan çıkmış, dini hakikatlerden çıkmış unsurların duygusal tepkiler olduğunu beyan ederken, inancın bu duygular üzerine kurgulandığını beyan ederek onların çok rahat tartışılabilir olduğunu bu manayla ifade eder. Çok sayıda gücün devreye girmesi nedeniyle savaş öngörülemez ağırlıkların diğerlerine göre dağılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak sona ermesi ve son devrin iki taraftan birinin yararına olması da olasıdır. Ama genellikle her tür karar hesabına meydan okuduğundan iki taraf için de yitirilmiş olur diyen Umberto Eco, savaşsız bir Avrupa yapılanmasının dünyada da bu etkiyi oluşturduğu müddetçe gücü oluşturabileceğini beyan eder. Oysa demesi ise şimdi söylediklerinin aksi niteliğini doğurmakta. Oysa günümüzdeki savaş her iki oyuncunun da aynı ağ üzerinde çalışarak aynı renkte taşları alıp hareket ettirdiği bir satranç partisi gibidir. Oyun siyah beyaz değildir, tek renklidir, kendi kendini yiyen bir oyundur. Sözünde siz satranca değil, siz satranca takılıyor olabilirsiniz ama satrancın parça olarak anılıyor olması, düşünce süreçlerinde stratejik bir mekanizmanın aslında bir oyun olarak ele alınması gerektiğini beyan eden Umberto Eco, oyunun parçalarını ya da taraflarını değil, parçaları olan insanlar, halklar, topluluklar, Afrika gibi ülkeleri bir kefeye koyup bir cümle içinde eritmek için kendi aralarındaki çatışmalardan kurtulmaları gerektiğini beyan ederken, belki de kilise ile halk arasındaki çatışma figürünü kiliseyi tamamen bir kenara alarak kurtulabileceğinin ibaresini verir. Hoş, kendisi gençliği boyunca ciddi bir kilise eğitimi de almıştır. Savaşın olanaksızlığını dile getirmek entelektüel görevdir derken, Umberto Eco kendisinden sonra gelecek, kendisinin de kattığı entelektüel serüvenin en baştaki yasasını böylece beyan eder. Dolayısıyla bugün bütün dünyada savaşmamalıyız söyleminin ardındaki önemli figürlerden biri. Ama konu savaşmayınız olunca mantıklı geliyor da konu savunmalıyız deyince ne anlama gelecek onu ibarelendirmiyor. Yani bir ülkenin, bir İslam ülkesi de olabilir bu, genellikle öyle oluyor çünkü, işgal altına alınmak istendiğinde oradaki insanlar ne yapacak? Savaşmayalım mı diyecekler. Çünkü ağırlık olması nedeniyle bir yöne eğimli olması nedeniyle de bağımlıdır ifadesini verir. Yani düşünce biçiminin karşılığında oluşan ağırlıkların bu dinsel figüratiflerle oluştuğunu, o yüzden insanı bir yöne kaydırdığını söyler. Bundan çekinmemiz gerektiğini ise şöyle ifade eder. Ve inmek ister. Çünkü bir sonraki nokta alçaklık açısından her defasında onu tutan alçaklığı aşar. Ağırlık asla yolundan döndürülmez diyen Marshall Stadler'in de kendisine merkez almaktadır. Halbuki ağırlık dediğiniz unsurun fikriyatı insanın kefesinde değil, gönlünde oluştuğu için yine sizin ağırlık merkezinize dahildir. Bu sözde de Umberto Eco'nun fiziksel yaklaşımının sakatlığı nasıl perde arkasına saklandığını anlamış oluyoruz. Çünkü bu insanlar inancı elde taşınan bir poşet zannediyorlar. O yüzden seni sağa ya da sola yatırabilir diyorlar. Dengeli olmalı, bir elinde ahireti, bir elinde dünyayı taşımalısın diyorlar. Halbuki dünya bir poşetken ahiret imani noktada kalbe ait olduğundan sizin ağırlık noktanıza dahildir. Ne kadar yüklerseniz yükleyin, sırat-ı müstakim üzere oldukça sizi başka bir yere evrilmenize engel olmaktadır. Ne var ki bastırma nevroza yol açar derken sanki benim bu sözüme cevap verir Umberto Eco. Uzlaşma, iyi niyetle kendi savaşımlarını veren herkese anlayış ve saygı göstermek anlamına geliyorsa, bağışlamak, unutmak anlamına gelmez diyor. Yani senin bu anlattıkların ve yaptıkların karşısında benim
İslam dünyasını ya da Avrupa'nın karşısında duracak herhangi bir anlayış ve argümanı bağışlamamı bekleme. Bağışladım, unutmamı asla bekleme. Çünkü sen benim dünyayı unutmamı sağlayan taraftasın. Akdeniz Havzası'nda değişik dinlere mensup halklar, bu dinlerin hepsi Roma Panteon'una hoşgörüyle kabul edilmiştir paranteziyle. İnsanlık tarihinin başında alınmış bir vahyi düşlemeye başlamışlardı. Uzun bir süre çoktan unutulmuş dillerin örtüsü altında yatan bu vahyin Mısır hiyerogliflerinde, Keltlerin runik yazılarında, henüz bilinmeyen Asya dinlerinin kutsal metinlerinde saklı kaldığı varsayılıyordu. Ama gerçekten böyle miydi diyor Umberto Eco. Size bırakıyor bu kısmını, aslında çoktan kendi sözünü söyleyerek. Umberto Eco kitapları boyunca hep böyle yapıyor. Elinize bırakıyor, sıcak değil mi diyor ama eliniz çoktan yanmış oluyor. Bu yeni kültürün senkrist olması gerekiyordu der. İşte burada anlattığımız şey de delillenmiş olur. Yani içselleştirilmiş boyut karşılığında bunun fiile dönüşmesi gerekliliği beyanatı. Böyle bir bileşimin çelişkileri hoş görmesi de gereklidir diyerek dinlerin bu hoşgörüye dahil olması gerektiğini söylerken özgün mesajların hepsi bir bilgelik tohumunu içerir. Ve farklı ya da bağdaşmaz şeyleri söylüyor gibi görünmeleri hepsinin alegorik olarak bir ilksel hakikate gönderme yapmasındandır diyerek dinlerin hepsinin tek bir yerden geldiğini kendisi itiraf edecek olan Umberto Eco, bir diğer taraftan bütün bunların bizde de Sümer'den geldi bunlar diyen anlayışla aynı kökenden duygusal bir tepkime süreciyle din oluşumunu anlatmaya gayret eder. Ama hep dolambaçlı bir yoldan. Gelenekçilik modernizmin reddi anlamına gelir. Eğer böyle olsaydı bugün için modernizmden kurtulmaya çalışan dünyanın dört bir tarafında her dine mensup insana gelenekçi diyemezdiniz. Bugün sizin modernizm olarak atfettiğiniz bütün bu saydığınız değerlerse tabiri caizse insansız bir insan biçimlendirme kaygısı. Umberto Eco bu noktada da fikri manada değil, fiili manada çuvallamaktadır. Ayrıca bir ulusa kimlik verebilecek tek bir grup vardır der. Düşmanlar. İşte Avrupa'nın temel felsefesine geldik. Düşman yoksa hayat yoktur sözü. Bu nedenle kök faşizm ideolojisinde olasılıkla uluslararası nitelikli bir komplo saplantısı vardır. Umberto Eco sanki bunu yermekte gibi görürsünüz. Ama bugüne kadarki süreç zaten bunu doğurduğunu kendisi bile henüz farkına varmamış mıdır acaba? Faşizmin yandaşları diye devam ettiği cümlesindeki faşistler sadece adı faşist olanlar mı, yoksa faşizmi içselleştirmiş olan Avrupa'nın milliyetçilik anlayışı mıdır? Ya da dini argümanlarının sakatlığından mıdır? Kendilerini kuşatılmış hissetmeleridir. Komployu açığa çıkarmanın en kolay yolu da yabancı düşmanlığına başvurmaktır diyerek bir itiraf gelir. Ama komplonun köklerinden biri de içeride olmalıdır. Çoğu zaman Yahudiler aynı anda hem içeride hem dışarıda olmak gibi bir avantaja sahip oldukları için en iyi hedefi oluştururlar derken Umberto Eco bu kitap ve diğer kitaplarında ezilen halkların sadece Yahudiler olduğunu vermesi kendi felsefik düşüncesi açısından garip ama iş dünyasının yansıması adına önemli bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. Efendim, benzerlerimiz bu beden haklarına saygı göstermiş olsalar, yaşamın içindeki değerlere, Büyük Herodes'in Beytlehem'deki 2 yaşından küçük bütün bebekleri katlettirmesi, Hristiyanlığın yırtıcı hayvanlara atılması, Aziz Bartolomos kıyımı, heretiklerin yıkılması, imha komploları, sansür, maden ocaklarında çalıştırılan çocuklar, Bosna'daki tecavüzler olmazdı. Evet, doğru. Ama sansür ve beden hakkının aynı minvalde ele alınıyor olması güzel bir tuzak olmuş. Birisinde savaş mantığı var, öbüründe savaşmaya hazır insan yetiştirme unsuru var. Ki beden hakkının biraz daha felsefik temellerine gittiğiniz zaman kişinin cinselliğinden öteye düşünce biçiminde, hayat biçiminde, insan olmayı ben seçmedim ki serüveninde
kadere karşı bir yanılgının oluşma düşüncesidir. İnsan bilimleri arasında en layık olanlarının da bize öğrettiği gibi bizi tanımlayıp biçimlendiren ötekidir, onun bakışıdır derken ötekinin bizim varlığımız için bir gereklilik olduğunu beyan eden Umberto Eco, Avrupa kıtasında dinlerin de inanışların da tek bir potada eritilmesi gerekliliği söz konusu olmazsa işte o beden hakkının özeti şimdi çıktı burada. Gizlediği tarafı kazıyınca alttan çıkan bir potada eritmemiz lazım diyor. Halbuki hayatın yaşam biçiminde herkes birbirinden ayrıdır. Aynı potada eriyebilmek mümkün değildir. Çünkü cennet ve cehennem farklı. Evet, cehennemin kendine ait bir potası var ama cennetin kendine ait dereceleri vardır. Dolayısıyla toplumları bir potada eritme gayreti ve bunun bir bedensel hak olduğunun, özgürlüğe açılacak bir kapı olduğunun beyannamesi aslında herkese tek tip oluşturma çabasıdır. Bir entelektüele yakışır mı? Soru işareti. Öyleyse nasıl oluyor da geçmişte veya günümüzde katliamı, yamyamlığı, ötekinin bedeninin aşağılanmasını onaylayan kültürler var olabiliyor? Bütün kültürler böyle miydi? Hayır. Demek ki bu kültürel bir sorun değilmiş. Bu sorunun basit bir yanıtı var. Sorunu yanlış tespit eden Umberto Eco, bilinçli ya da bilinçsiz çıktığı bu yolda cevabı bir başka bilinçsizlikle örtülüyor şu. Bu kültürler öteki kavramını kabile cemaati veya etnik kökenle sınırlandırıyor ve barbarları insanlık dışı varlıklar olarak görüyorlar da ondan. Ama Haçlılar da kafirleri büyük bir sevgiyle sevilecek yakınları gibi görmüyorlardı. Yani bütün savaşların sebebi dindi. Bu din ortadan kalkarsa savaş bitecek. Ölmeden önce cenaze törenimin kilise dışında yapılmasını isteyerek diyor Umberto Eco. Bu yolla artık var olmadığımda başkalarına bir örnek bırakmış olacağım. Sanırım siz de yaşamın sürekliliğine olan derin inanca, bu yanıta ruh veren mutlak görev duygusuna hayranlık duyacaksınız. İşte bütün felsefecilerin temel problemi. Hayranlık uyandırarak bu dünyadan göçme düşüncesi. Halbuki bir potada eritselerdi seni, küllerini denize savursalardı, anlattığın fikre göre daha doğru olmaz mıydı? Size biraz garip gelecek ama Umberto Eco'nun söylemi bizim Türkiye coğrafyasında gördüğümüz pek çok felsefeci olmaya çalışan abilerimize de önemli bir kaynak vazifesi gütmüş durumda. Aşkın Tanrı inancı, aşmış manasıyla kullanılan bir değeri var. Aşkın bir Tanrı'ya inananlarla birey üstü herhangi bir ilkeye inanmayan kişi arasında katı bir karşıtlık kurulmasını istemem diyor. Onun istemezlikluğu ise bizim Türkiye'deki felsefecilere de etkiliyor. Öyle bir etkileşim sürecinde bir bakıyorsunuz aşkın Tanrı inancı, yani yükselmiş Tanrı inancının hem tasavvufta hem hayat biçimimizde yeni bir değer algoritması oluşturduğunu söyleyenler var. Demek ki Umberto Eco abimizi takip etmişler. Bu söylemin altında yatan temel niteliğe gelelim şimdi. Çok iyi bildiğimiz üzere diyor, Spinoza'nın bu tanrısı, bu kelimeyi biliyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok çünkü felsefecici olan Türk abilerimizin bu büyük babası Spinoza. Çok iyi bildiğimiz üzere Spinoza'nın bu tanrısı ne aşkındır ne de bireysel. Zaten o yüzden Spinoza bir halt bulamadığı için ateist kalmıştır ya. Devam. Gene de bugün hepimizi yeniden içine alacak büyük ve biricik bir töz görüşü, bir hoşgörü ve iyilik görüşünden kaynaklanabilir. Çünkü biricik tözün dengesi ve uyumu hepimizi ilgilendirmektedir. Ama bu töz, bu helva, bu düzenek ne döngüyü, ne dengeyi, ne de uyumu sağlayamaz. Çünkü klasik bir şey yapıyorsunuz. Zeytinyağıyla suyu aynı kapta karıştırın diyorsunuz. Ömrü billah karıştırın, bir gün karışacak. Halbuki karışmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden kanım odur ki doğal bir etik, zeytinyağıyla suyu karıştırdık, doğal bir etik oldu. Güzel, doğal ya, su doğal, zeytinyağı doğal. Sonra
aşkınlık inancı üzerine kurulmuş bir etiğin ilkeleriyle bağdaşabilir. Bağdaşamaz çünkü karışamaz. Sözünü ettiğimiz aşkınlık inancı, yani bu tasavvuftaki yükseklik inancı, bu ruhsal büyüme inancı, doğal ilkelerin bir kurtuluş programı temelinde yüreğimize işlenmiş olduğunu görmezlikten gelemez. Yürekte var ama diyor dilde olmadı. Sonra eğer çakışmayan bazı noktalar kalıyorsa, ki tümü karışmadığı için çakışmıyor, elbette de kalacaktır diye kendi yazıyor. Farklı dinler arasındaki buluşmada da aynı şey olur ve inanç çatışmalarında üstün gelmesi gereken iki tutum vardır diyor. Sevgi ile sağduyu. Yani aynı kabın içinde Hristiyanı, Müslümanı birbirine karıştırmak mümkündür. Bu söylemi o kadar uzatmış ki Umberto Eco, klasik bir felsefeci, ama bizim Türklere göre harbiden en az 5 kat daha kaliteli olduğunu söylemek lazım. En azından sizi zorlayan bir yapısı var. Kabul, ama sistem aynı sistem. Devam edelim. Bu kültürler buluşmasının veya çatışmasının kısmını parantez içine koyar Umberto Eco. Çünkü eğer buluşurlarsa çatışmayabilirler. Zaman zaman onları çatıştırmanın da faydası vardır. Dikkat diyerek Hegel'in tez antitezine bir vurgu yapar. Kanlı sonuçlar olabilecektir, olmuştur. Ben bir ölçüde olacağından da eminim. Bu tür sonuçların engellenmesi mümkün olmayacak ve uzun sürecektir. Bununla birlikte ırkçılar kurumsal olarak nesli tükenmek üzere olan bir ırk olsa gerektir. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani Almanya'daki insanların, Almanya'daki yönetim birimlerinin, kurumsal yapının bu inanış biçimindeki insanlara düşman olmak yerine bu kültürleri buluştursak çözüm daha kolay olacak demeye çalışıyor Umberto Eco. Sözde bilimsel Yahudi karşıtlığı diyerek son vurgusunu yine Yahudilik üzerine beyan etmek istiyor. 19. yüzyılda doğmuş, sonunda 100 yılımızda soykırımın totaliter antropolojisi ve sınai uygulaması haline gelmiştir diyerek kesin bir Yahudi Semitizmi, antisemitizmine vurgu yapıyor. Ama yüzyıllardan beri diyor, kilise babalarının döneminden beri diyor, Yahudi karşıtı bir polemik ve gettoların bulunduğu her yerde, toplumun alt kesimlerinde yüzyıllarca süren Yahudi karşıtlığı var olmasaydı, sözünü ettiğimiz Yahudi karşıtlığı doğamazdı. Demek ki kültürler birbirine karışamıyor Umberto Eco. Bu noktada yanlış olanın düzeltilmesi gerekiyor. Yanlışla doğrunun bir potada eğilmesinin mümkün olmaması gibi. Zenginler arasında ırkçılık yoktur diyor Umberto Eco. Zenginler olsa ırkçılık öğretilerini üretmişlerdir. Oysa yoksullar ırkçılığın çok daha tehlikeli olan uygulamasını üretirler. Entelektüeller yabanıl hoşgörüsüzlükle savaşamazlar. Çünkü düşünceden yoksun, katışıksız hayvanilik karşısında düşünce silahsız kalır. Peki size hayvanilikten uzaklaştırdığını düşündüğünüz dünyanın gelişmiş entelektüel seviyesinin ancak ferah ve refah sahibi olan bir toplumla mümkün olacağına mı inanıyorsunuz? Halbuki Cezayir'de, Libya'da, Tunus'ta İtalyanların olur olmaz akla hayale sığmaz işkenceleri altında inim inim inleyerek ölmüş, şehit olmuş bütün Müslümanlar sizden bir gün ve bir kez dahi hınç almaya kalkmadılar. Öyleyse Umberto Eco içinde sakladığı hıncını bir başka dille beyan etmeye çalışmış. Çünkü ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Siz olun, canınızı da huyunuzu da sahip çıkın. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.